Merhaba, Tunç White kanalına hoş geldiniz. Bu videodan önce birlikte iki önemli sorunun peşine düşmüştük. İlk videoda insanların neden kamp videolarını bu kadar ilgiyle izlediğini konuştuk. Aslında bunun yalnızca güzel manzaralarla ya da macera duygusuyla ilgili olmadığını gördük. İnsanlar ekranın karşısında bile olsa doğayla yeniden bağlantı kurmak, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak ve içlerinde uzun zamandır sessiz kalan bir parçayı yeniden hissetmek istiyordu. İkinci videoda ise özgürlüğün neden insan için bu kadar güçlü bir ihtiyaç olduğunu ele aldık. Modern yaşam bize güvenlik, konfor, sayısız imkan sunarken aynı zamanda görünmez sınırlar, kurallar ve sorumluluklarla çevrili bir hayat da getiriyordu. Ve insanın içinde hala hareket etmek, keşfetmek ve kendi yolunu seçmek isteyen çok eski bir dürtü yaşamaya devam ediyordu. Bu videoda ise o iki sorunun kökenine iniyor. İnsan neden doğaya bu kadar özlem duyuyor? Neden özgür olmak istiyor? Ve neden modern hayatın ortasında bile bazen her şeyi geride bırakıp ormana, dağlara ya da sessiz bir kamp alanına gitme isteği hissediyor? Bu soruların cevabı insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birinde saklı. Bir zamanlar doğanın ayrılmaz bir parçası olarak yaşayan insan, tarım devrimiyle birlikte yerleşik hayata geçti. Şehirler kurdu, medeniyetler inşa etti ve dünyayı değiştirdi. Ancak bu büyük ilerleme sırasında belki de en önemli bağlarından birini yavaş yavaş kaybetti. Doğayla olan bağını. Şimdi gelin insanın kendi özünden nasıl uzaklaştığını ve binlerce yıl sonra neden yeniden eve dönmek istediğini birlikte keşfedelim. Bugün şehirlerde yaşıyoruz. Beton duvarların arasında uyanıyor, ekranlara bakarak çalışıyor, saatlere göre hareket ediyor ve çoğu zaman doğayı yalnızca hafta sonlarında ziyaret ediyoruz. Oysa insanın gerçek hikayesi böyle başlamadı. Bizim atalarımızın evi apartmanlar değildi. Onların çatısı gökyüzü, duvarları ufuk çizgisi, ışıkları yıldızlardı. İnsan türü tarihinin neredeyse tamamını doğanın içinde geçirdi. Ve belki de bugün hissettiğimiz huzursuzluğun en temel nedeni hala o dünyaya ait olmamızdır. Homo sapiens yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktı. Fakat insanların tarım yapmaya başlaması yalnızca 10-12 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu ne anlama geliyor? İnsanlık tarihinin %95'inden fazlasında insanlar avcı toplayıcı olarak yaşadı. Yani bizim gerçek yaşam biçimimiz hareket etmek, doğayı gözlemlemek, avlanmak, meyve ve bitki toplamak, ateş başında bir araya gelmek, küçük topluluklar halinde yaşamak üzerine kuruluydu. Başka bir deyişle insan beyninin ve bedeninin büyük bölümü şehir hayatı için değil, vahşi doğa için şekillendi. Bugün hala yürümekten keyif almamız, akan suyu izlerken rahatlamamız, ateşe bakarken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmememiz tesadüf değil. Çünkü bunların hepsi atalarımızın dünyasının doğal parçalarıydı. Modern insan çoğu zaman geçmişi zor ve ilkel bir dönem olarak düşünür. Ama bazı antropologlara göre avcı toplayıcı yaşam düşündüğümüzden çok daha dengeliydi. İnsanlar genellikle günde birkaç saat çalışıyor, geri kalan zamanı dinlenmeye, sosyalleşmeye ve çocuklarıyla ilgilenmeye ayırıyordu. Mülkiyet çok azdı. Biriktirmek yerine paylaşmak önemliydi. Zamanı belirleyen şey saatler değil, güneşin hareketi ve mevsimlerin döngüsüydü. Hayat daha belirsizdi, evet, ama aynı zamanda daha doğrudandı. İnsan neye ihtiyaç duyduğunu biliyor ve bunu doğrudan doğadan karşılıyordu. Bugün ise çoğu insan temel ihtiyaçlarını karşılamak için karmaşık sistemlere bağımlı. Su musluktan, yiyecek marketten, enerji prizden geliyor. Bu sistemler konfor sağlıyor ama aynı zamanda bizi doğanın gerçek kaynaklarından uzaklaştırıyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce iklim değişti. Bazı bölgelerde insanlar belirli bitkileri ekmeye ve hayvanları evcilleştirmeye başladı. Bu gelişme tarihin akışını tamamen değiştirdi. Tarım sayesinde daha fazla yiyecek üretilebildi. Nüfus arttı, köyler kuruldu, daha sonra şehirler, devletler ve uygarlıklar ortaya çıktı. İnsanlık ilk kez aynı yerde kalmaya başladı. Bu büyük bir başarıydı. Ama aynı zamanda büyük bir kırılmaydı. Çünkü insan doğanın ritmine uyum sağlamak yerine doğayı kontrol etmeye başladı. Toprağı işledi, nehirlerin yönünü değiştirdi, ormanları kesti, hayvanları kapattı. Kendisini doğanın bir parçası olarak değil, onun efendisi olarak görmeye başladı. Tarım insanlığa güvenlik ve bolluk getirdi.
Fakat bunun bir bedeli vardı. İnsan artık sürekli hareket etmiyordu. Daha fazla çalışıyordu, ürünlerini korumak zorundaydı, toprak mülkiyeti ortaya çıktı, zenginlik ve eşitsizlik büyüdü. Sınıflar oluştu, savaşlar arttı. Tarihçi ve düşünür Harari, tarım devrimini insanlık tarihinin en karmaşık dönüşümlerinden biri olarak değerlendirir. Çünkü insan bireysel olarak daha rahat yaşamaya başlamadı. Aksine çoğu zaman daha uzun çalıştı ve daha dar bir yaşam alanına sıkıştı. Yani medeniyet büyüdükçe insanın iç dünyasında yeni baskılar oluştu. Tarım şehirleri doğurdu, şehirlerde kuralları. Artık yaşam doğanın ritmine göre değil, toplumun beklentilerine göre şekillenmeye başladı. Takvimler, vergiler, yasalar, görevler ve sorumluluklar hayatın merkezine yerleşti. Bu düzen muazzam başarılar getirdi. Bilim gelişti, sanat ortaya çıktı, teknoloji ilerledi, insan Ay'a gitti. Fakat aynı süreçte insan doğayla olan doğrudan bağını giderek kaybetti. Gökyüzüne daha az baktı, toprağa daha az dokundu, mevsimlerin ritmini daha az hissetti ve modern çağda günün büyük kısmını kapalı alanlarda geçirmeye başladı. En dikkat çekici gerçeklerden biri şu: yaşam biçimimiz değişti fakat beynimiz çok daha yavaş değişiyor. Evrimsel açıdan 10.000 yıl çok kısa bir süredir. Bu nedenle sinir sistemimiz hala atalarımızın dünyasına güçlü bir şekilde uyumlu. Doğal sesler bizi sakinleştirir, açık alanlar ferahlık verir, yürümek zihni düzenler, ateşin hareketi dikkati toplar, gece gökyüzü derin bir merak uyandırır. Modern yaşam ise çoğu zaman bunun tersini sunar. Sürekli gürültü, yapay ışık, hareketsizlik, bilgi bombardımanı, kesintisiz stres. Bu yüzden birçok insan neyin eksik olduğunu tam olarak açıklayamasa da içinde sürekli bir huzursuzluk hisseder. Bugün kamp yapmak, trekking, dağ bisikleti, balıkçılık ya da sadece ormanda yürümek bu kadar popülerse bunun nedeni yalnızca hobi arayışı değildir. Bu davranışlar çok daha eski bir ihtiyacın modern yansımalarıdır. İnsan doğaya gittiğinde yalnızca manzara görmez. Sinir sistemi tanıdığı bir ortama geri döner. Kalp ritmi yavaşlar, dikkat toplanır, zihin sadeleşir. Kişi bir süreliğine toplumun rollerinden sıyrılır. Artık patron, çalışan, müşteri ya da kullanıcı değildir. Sadece insandır. Ve bazen insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey tam da budur. Kamp yapan insanların çok iyi bildiği bir şey vardır. Ateşin karşısına oturduğunda zaman farklı akar. Konuşmalar derinleşir, düşünceler sadeleşir. İnsan kendini garip şekilde güvende hisseder. Bu his son derece eskidir. Atalarımız yüz binlerce yıl boyunca akşamlarını ateş çevresinde geçirdi. Hikayeler anlatıldı, bilgi aktarıldı, bağlar güçlendi. Bugün kamp ateşine baktığımızda içimizde beliren huzur yalnızca romantik bir duygu değildir. Bu türümüzün kolektif hafızasının yankısı olabilir. Bugün tarihin en konforlu dönemlerinden birinde yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yiyecek bol, barınma güvenli, teknoloji inanılmaz düzeyde gelişmiş durumda. Ama buna rağmen birçok insan kendini eksik hissediyor. Çünkü insan yalnızca konforla tatmin olan bir varlık değil, anlam, bağlantı ve aidiyet de istiyor. Ve bu ihtiyaçların önemli bir kısmı doğayla ilişki içinde şekillendi. Modern yaşam bize güvenlik sunuyor. Doğa ise çoğu zaman bize canlı olduğumuzu hissettiriyor. Birçok kişi doğaya gitmeyi şehirden kaçmak olarak tanımlar. Aslında bu biraz eksik bir ifade. Çünkü çoğu zaman insanlar doğaya kaçmıyor. Kendilerine geri dönüyor. Ormanda geçirilen birkaç gün içinde zaman yavaşlar, ihtiyaçlar basitleşir, dikkat netleşir. Kişi gerçekten neyin önemli olduğunu yeniden fark eder. Su, ateş, barınak, sessizlik, gökyüzü, insanlığın binlerce yıl boyunca etrafında şekillendiği temel unsurlar bunlardı. Ve bugün hala içimizde aynı yankıyı uyandırıyorlar. Bu soruya basit bir cevap vermek zor. Tarım olmasaydı bugün uygarlık da olmazdı. Bilim, sanat, tıp ve teknoloji bu ölçekte gelişemezdi. Milyarlarca insanı beslemek mümkün olmazdı. Dolayısıyla mesele tarımın yanlış olması değil. Asıl mesele medeniyet ilerlerken doğayla bağımızı zayıflatmamızdır. Sorun şehirlerin varlığı değil, sorun doğayı tamamen unutmuş olmamızdır. Günümüzde birçok insan daha sade bir yaşam arıyor. Kamp yapıyor, dağlara çıkıyor, bisiklete biniyor, telefonunu kapatıyor, yıldızları izliyor. Bu eğilim bir moda olmaktan çok daha fazlası. Bu modern insanın içgüdüsel olarak denge arayışıdır.
Teknolojiyi reddetmeden doğayla yeniden bağ kurma çabasıdır. Çünkü amaç geçmişe dönmek değil, kökenimizi hatırlayarak bugünü daha sağlıklı yaşamaktır. Her insanın içinde çok eski bir parça var. Rüzgarın yönünü merak eden, uzaktaki dağlara bakıp yola çıkmak isteyen, gece gökyüzünü izleyen, ateşin yanında sessizce oturan bir parça. Bu parça hiçbir zaman kaybolmadı. Sadece modern hayatın gürültüsü altında sessizleşti. Ve bazen bir orman patikasında, bazen kamp ateşinin karşısında, bazen dağ bisikletinin tekerlekleri toprağa değdiğinde yeniden konuşmaya başlıyor. İnsan doğadan geldi, binlerce yıl boyunca onun içinde yaşadı, sonra tarım yaptı, şehirler kurdu, uygarlık inşa etti, dünyayı değiştirdi ama bu yolculuk sırasında kendisinden uzaklaştı. Bugün hissettiğimiz doğa özlemi basit bir nostalji değildir. Bu atalarımızdan kalan çok derin bir hatırlayıştır. Belki de doğaya gitmek, yeni bir şey keşfetmek değildir. Belki de her seferinde unuttuğumuz bir gerçeğe yeniden hatırlamaktır. Biz doğadan ayrı değiliz. Biz doğanın ta kendisiyiz. Ve bazen bir ağacın gölgesinde, bir dağın zirvesinde ya da sessiz bir kamp gecesinde hissettiğimiz o derin huzur aslında tek bir şey söylüyordur. Eve hoş geldin. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.